Merhaba arkadaşlar. Geçmiş videolardan birisinde insan evriminde karşılaştığımız büyük bir paradokstan söz etmiştim. Bu paradoks esas olarak şuna dayanıyordu. Genetik, fizyolojik, biyolojik yapısı bakımından insan bir hayvan türü. Kordalılar şubesinin memeliler sınıfından bir alt takım olan primatların içerisinde yer alan bir tür. Diğer canlı türleriyle ilişkisine ilişkin geçmiş videolarda birçok konudan söz ettiğimi izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Yani bir bakteriyle, bir mantarla bile paylaştığımız belli özelliklerimiz var. Yani oksijenden yararlanabilmek için ATP'nin, adenin trifosfatın üretilmesi ya da solunum faaliyeti içerisinde sitokrom C denilen bir protein, en basit canlılarda bile görüldüğü gibi bizde de aynı biçimde görülmesi, diğer birçok hayvanlarda olduğu gibi proteinlerin yakılması sırasında oluşan zararlı atıklardan bir kısmı olan örneğin amonyağın dönüştürülmesi anlamına gelen karbondioksitler birlikte ürenin bizde de bulunması, diğer hayvanlarda da bulunması. Kısacası birçok hayvanlarla paylaştığımız sayısız özelliğimiz var. Yani bizde olup şempanzelerde olmayan ya da onlarda var olup da bizde olmayan ne bir kas, ne bir kemik, ne de herhangi bir hücre içerisindeki önemli yapılar var. Yani bunların hepsi hemen hemen ortak. Fakat bütün bu ortaklığa en yakın türlerle aramızdaki böyle neredeyse %99'luk bir ortaklığa rağmen hayvanlarla insanlar arasında belli bir uçurumun olduğunu gözlemlerimiz bize söylüyor. Nitekim bunun bir kanıtı ya da bunun bir sonucu olarak günümüzde insanlar yeryüzünde, yani gezegenimizde, dünya denilen gezegende baskın bir tür haline gelmiş durumda. Ve sayısız milyonlarca canlı türünün kaderi bir yerde insanlara bağlı hale geldi. Yani insanlık bugün şu an tutturmuş olduğu yolda açgözlü ve doğayı sömürme konusundaki dizginlenemez iştahını sürdürdüğü koşullarda yeryüzünde canlıların yakın bir gelecekte çok büyük felaketlerle karşılaşmaları hiç de uzak bir ihtimal değil. Sonuç olarak insanlar milyonlarca canlı türü içerisinde baskın ve benzersiz bir konuma geldiler. Peki insana bu benzersiz ve baskın konuma gelme özelliğini kazandıran neydi? Yani insanı diğer hayvanlardan ayırt eden temel özellikler nelerdi? Şimdi bu özelliklerin neler olduğuna ilişkin geçmişten bu yana sayısız tartışma olduğunu biliyorsunuz. Yani klasik felsefenin söz konusu olduğu dönemde değişik düşünürler insanı değişik bilişsel faaliyetleriyle ayırt etmeye çalışmışlardı. Bazıları işte insan toplumsal hayvandır, insan konuşan hayvandır, insan alet yapan hayvandır, insan düşünen hayvandır, insan ahlakı olan hayvandır, insan sembolik hayvandır. Böyle sayısız tanım vardı ve dolayısıyla insanı geçmişte bu özellikleriyle tanımlamak o kadar anlamsız ve saçma bir çaba olarak gözükmüyordu. Fakat Darwin'in ortaya çıkmasıyla birlikte ve evrim teorisinin Darwin'in ardından genetik ve diğer bir takım bilim alanlarıyla bütünleşmesiyle bugünkü konumuna gelmesiyle birlikte bu sözü edilen bütün ayırt edici özelliklerin aslında saymaca özellikler olduğunu, bu açılardan insanda benzersiz hiçbir özelliğin bulunmadığı açığa çıkmış durumda. Yani konuşma, iletişim kurma diyoruz. Evet, insan bu açıdan çok açık ara diğer hayvanların hepsinden ileride. Fakat diğer hayvanlarda bunun olmadığını söyleyebilir miyiz? Kuşkusuz söyleyemeyiz. Hayvanlar da belli oranda iletişim kurabiliyorlar. Hatta insanlar gibi
konuşabilen değişik hayvan örnekleri vermiştim hatırlayacağınız gibi. Bonobolardan, şempanzelerden, hatta papağanlardan söz ederek işte Kanzi, Alex, Koko isimli bir takım hayvanların insan dilini belli ölçülerde kullanabildiklerini söylemiştim. Yani geçmişte Jane Goodall'ın maymunlar üzerine yaptığı çalışmaların sonuçları açıklanana kadar insanın yeryüzünde tek alet kullanan hayvan olduğunu zannediyorduk. Oysa ki şempanzelerin ve diğer hayvanların da başarılı bir biçimde değişik aletleri kullanabildiklerini gördük. Geçmişte kültürün yalnızca insana ait olduğu söyleniyordu. Oysa ki hayvanlarda da belli ölçülerde kültürel geleneklerin, kültürel tepkilerin ve davranışların bulunduğunu bugün biliyoruz. Dolayısıyla geçmişte insanı insan yapan özellikler olarak adı anılan bütün özelliklerin aslında hayvanlardaki değişik bilişsel özelliklerin gelişmesiyle insanda bugünkü gelişmiş biçimlerine ulaştıklarını çekinmeden söyleyebiliriz. Bugün insanı benzersiz kılan özellikler olarak anılan bütün özelliklerin nüvelerinin, tohumlarının, ilk biçimlerinin daha önceki hayvanlarda da bulunduğunu bugün net olarak biliyoruz. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda insanı diğer hayvanlardan ayırt eden özellik olarak örneğin konuşmadan, örneğin alet kullanmadan, örneğin dik yürümeden, empati yeteneğinden, ahlaki tepkilerden tek başına insanın sorumlu olduğunu söyleyemeyiz. Yani özellikle günümüzün sosyal medya mecraları sayesinde dünyanın dört bir yanında hayvanlarla ilgili çok değişik videoları izleme olanağımız oluyor ve bu videolarda sayısız hayvanların ne kadar insani özelliklerin bazılarını belli düzeylerde nasıl başarıyla gerçekleştirdiklerini ve kullanabildiklerini görüyoruz. İnsanı hayvanlardan ayırt eden özellikler olarak sıralanan geçmişteki bu özelliklerin aslında tamamen insana özgü olmadıkları, bunların hayvanlardaki bir takım özelliklerin evrimleşmesiyle insanda bugünkü biçimine gelmiş olduklarını net olarak biliyoruz. Aslında evrim teorisi açısından konuya baktığımızda bu da beklenen bir sonuç. Yani bu bir mucizevi bir olay değil. Çünkü nasıl fizyolojik, biyolojik, genetik özelliklerimiz hayvanlarla ortaksa bunlara bağlı olarak davranışlarımız ve bu davranışlarla birlikte geliştirdiğimiz kültürel bazı özelliklerin de hayvanlarla belli ortaklıklarının olması ve belli bir geçmişe dayanıyor olmasında şaşılacak bir durum yok. Bizim insanı hayvanlardan ayırt eden özellikler konusunda daha net bir duruşa ve gerçekten insanı da bulunup da hayvanlarda bulunmayan temel özelliklerin neler olduğunu araştırmamız gerekiyor. İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden birisi olarak iki ayak üzerinde yürümeyi alalım ya da konuşmayı alalım. Bunlar insan türünü diğer primat türlerinden ayırt eden en önemli özellikler. İnsanın en yakın kuzenlerinden ayrılmasının geçmişi 7-8 milyon yıl önceye gidiyor. 7-8 milyon yıl önce şempanzelerden ayrıldıktan sonra bizi insanı oluşturacak soyun gelişmesinde kırılma noktasından birisinin iki ayak üzerinde yürümek olduğunu söylemiştik. Fakat iki ayak üzerinde yürümenin tarihi yaklaşık 5-6 milyon yıl önceye dayanıyor. Kuşkusuz değişik türler bu iki ayak üzerinde yürümeyi bir kısmı ormanlık alanlarda, bir kısmı savannalarda, bir kısmı daha değişik habitatlarda gerçekleştirdiler. Şimdi aynı biçimde konuşmaya baktığımız zaman konuşmanın da ortaya çıkabilmesi için gerekli genetik, biyolojik donanımın uzun evrimsel sürecin geçmişine dayanmış olması gerekiyor. Fakat bunlara rağmen insanı insan yapan özellikler olarak tek başına ne dik yürümeyi ne de konuşmayı ele alabiliriz. Neden? Çünkü daha önce de birkaç kez örnek verdiğim gibi biz ormanda bulunan hayvanlar tarafından büyütülmüş kurt çocuk hikayelerini biliyoruz. Bu konuda onlarca, yüzlerce değişik örnek var. Şimdi bu örnekler bize ne gösteriyordu? Ormanda bulunan hayvanların yanında büyüyen bu çocuklar
iki ayak üzerinde yürüyemiyorlardı. Artı bu çocuklar konuşamıyorlardı ve işin kötüsü bu çocuklarda ne yürüme ne de konuşma öğretilemiyordu. Şimdi konuşma ve yürüme, dik yürümeyi öğrenemediklerine göre demek ki bu çocuklar bu özellikleri ancak insan toplulukları içerisinde oldukları zaman edinebiliyorlar. Yani bunlar kültürel özellikler. Demek ki burada insanı insan yapan özellik olarak kendi başına iki ayak üzerinde yürüme, alet kullanma, konuşma, düşünme, zekayı kullanma, bu tip özelliklerden tek başına söz edemeyiz. Çünkü bu özelliklerin hepsi belli ölçülerde diğer hayvanlarda da var. Peki bizi hayvanlardan ayırt eden özellik ve insan evriminin gelişmesinde basamak noktası olan gelişme durakları neler? Bunları da önceki videolarda sırayla kuşkusuz genel hatlarıyla olmak üzere bazılarını anlatmıştım. Neydi bu? İnsanında bulunan ve diğer hayvanlarda hiç görmediğimiz bazı özellikler. Şimdi bunlardan bazılarını yeniden hatırlatmak ve üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü geldiğimiz noktada insan dilinin kökenini, insan dilinin nasıl evrimleştiğine ilişkin somut bazı konulara gireceğimiz için burada bizim önümüzdeki teorik engellerin en zorlularından birisi olan insanı diğer hayvanlardan ayırt eden, onu benzersiz ve eşsiz bir canlı türü olarak hayvanlardan bütünüyle ayırt eden anlayışlarla bir kere daha hesaplaşmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi geçmişte klasik felsefe döneminde insanı hayvanlardan ayırt etme olayı insanın esas olarak ruhu olan, ruh denilen, ne olduğu bilinmeyen bir özellikle insan hayvanlardan ayırt ediliyordu. Aklı ve zekası, düşünce yeteneği, bilinci ve insanın ahlakı geliştirmiş olması, bütün bunların nasıl olduğu açıklanamadan birer veri olarak kabul edilerek önümüze konduğu için insanın ne olduğunu anlama konusunda geçmişte ciddi sıkıntılar oluyordu. Darwin'in evrim teorisinin gelişmesinden sonra bugün gelinen noktada insanı insan yapan özelliklerin esas olarak insanın kültürel evrimleşme süreci içerisinde toplumsallaşmanın gelişen aşamalarıyla birlikte gündeme geldiğini ortaya koymuştuk. Ve şimdi bu konuyu neden insanı insan yapan insanın benzersiz toplumsallığıdır sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. İnsanın evrimleşmesi bakımından sürece baktığımızda gözümüze çarpan ilk önemli ve en önemli ayrımlardan birisi insanın hiçbir habitata, hiçbir ekolojik nişe, yani yeryüzünün hiçbir köşesine bağlı olmadan her yerde yaşayabilen bir tür olması. Şimdi böylesi bir başka canlı türü yeryüzünde yok. Yani dünyanın en zorlu koşullarında yaşayabilen hayvanları içinde bulundukları habitattan alıp bambaşka bir ekolojik nişe koyduğumuzda o hayvanlar orada hayatlarını sürdüremiyorlar. Oysa ki insan örneğin kızgın çöllerin amansız koşullarından kutupların yıkıcı soğuk koşullarında bile hayatta kalabiliyorlar. Dolayısıyla insanın yaşayamayacağı hiçbir yer yok. Peki insana bu özelliği sağlayan nedir? Tek başına insanın biyolojik donanımı, yapısı, vücudundaki pençeleri ya da postu ya da herhangi bir şey değil. Tam tersine insanın toplumsallık süreci içerisinde geliştirmiş olduğu yetenekler. Yani kültürel aktarımla elde etmiş olduğu bilgiler toplamı olarak insan topluluklarına gelişmiş olan iş bölümü ve bu iş bölümüne bağlı olarak insan topluluklarının bulundukları çevreyle uyum içerisinde yaşayabilecek yol ve yöntemleri bulabilme yetenekleri. Peki bunları nasıl sağladı insanlar? İnsanı diğer primatlardan ayırt eden en önemli özelliklerin ortaya çıkmasının
yalnızca iki ayak üzerinde yürümek değil, iki ayak üzerine yürümeye başladıktan sonra geliştirmiş oldukları bazı özellikler olduğundan söz etmiştik. Yani bunlardan birisi en önemlilerinden birisi işbirlikçi üreme tarzı dediğimiz üreme tarzının insanlıkta gelişmiş olması. Yani insanlar belli topluluklar halinde yaşıyorlar. Fakat bu topluluklar halinde yaşarken hayvanlarda görüldüğü biçimde yalnızca akraba kayırmacılığı bağlı olarak bir takım özellikler geliştirmiyorlar. Tam tersine olarak insanlar akrabalık soy bağlarının dışında topluluk içerisindeki bütün bireylerin ortak biçimde katıldıkları bir etkinlikle çocukları yetiştiriyorlar örneğin. Buna alloparental yetiştirme modeli demiştik. Diğer hayvan türlerinde böylesi bir özellik görmüyoruz. Kuşkusuz bazı primat türlerinde ve bazı memeli türlerinde işbirlikçi üreme stratejilerinin olduğunu görüyoruz. Fakat bu üreme stratejilerinde temel olarak insan topluluklarından farklı olarak üreyen belli çiftler oluyor ve diğer topluluktaki akraba olan bireyler bunların çevresinde o toplulukta yer alıyorlar. Bu genellikle anne soylu, yani anne tarafından akrabaların birlikte bulundukları topluluklar biçiminde oluyorlar. Yani örneğin diyelim fillerde böyledir. İşte balinalarda böyledir, yunuslarda böyledir. Primatların çoğunda böyledir. Ama bazı primat türlerinde baba soylu olarak gelenlerin de bu tipten bir üreme stratejisi benimsedikleri görülüyor. Ama bu hayvan topluluklarının hiçbirisinde insan türünde olduğu gibi bir babalık kavramı yok örneğin. Babalık kavramı tamamen insanlara özgü bir olay. İnsan türünde nine ve dedeler dediğimiz, yani üreme dönemini geçirdiği halde topluluk içerisinde kendi torunlarının yetiştirilmesine aktif olarak müdahale eden ve onların yetiştirilmesinde önemli rolleri bulunan bireyler de yok. Diğer topluluklarda, diğer hayvan topluluklarında böylesi bir özelleşmeden de söz edemiyoruz. Diğer hayvan topluluklarında görülmeyen ve ilk insanların evrimleşmelerinin başlangıcında ortaya çıkan bir diğer özellik olarak ebelik kurumundan söz etmiştik. Yani insan topluluklarında topluluğun soyunu sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan üreme faaliyetinin gerçekleştirilmesi bakımından ebelerin vazgeçilmez önemi var ve ebeler olmadan kadınlar doğum yapamıyorlar ve dolayısıyla bu da insan topluluklarında bulunan ve diğer hayvan topluluklarında görmediğimiz çok özgün bir özellik. İnsanlarda milyonlarca yıl, yani 4 milyon, 5 milyon yıl geriye gittiğimizde bile insanlarda bulunan ve diğer hayvan türlerinde hiç görmediğimiz özelliklerden birisi de tek eşlilik. Şimdi ben tek eşlilikten söz ettiğim zaman bazı arkadaşlar bu tek eşliliği günümüzdeki tek eşli evlilik gibi düşünüyorlar. Ve bu tek eşli evlilik, günümüzdeki tek eşli evlilik bildiğiniz gibi erkek egemen, yani patriarkal bir ilişkiler bütünü içerisinde yer alan bir özellik. Oysa ki tek eşli evlilik denilen kurum insanlığın son dönemlerinde, yani bilemediniz en fazla 7-8, bilemediniz işte Neolitik tarım devrimiyle birlikte başlatsak bile 10 bin yıldan öncesine gitmiyor. 10 bin yıldan öncesinde evlilik diye bir olay yok. Dolayısıyla benim homininlerde, insanın ilk atalarında var olduğunu söylediğim tek eşli birliktelik çok önemli bir adaptasyon ve bunun sonuçları aslında çok önemli. Yani insanlar birbirine bağlı, çok sıkı toplumsal birlikler geliştirdiler. Fakat bu toplumsal birlikler içerisinde farklı bireyler, kadın erkek birbirleriyle tek eşlilik
sürecinde bir araya geldiler ve bu tek eşliliğin gelişmesi için de cinsler, yani hem erkeklerde hem kadınlarda milyonlarca yıllık süreçte gelişmiş çok önemli adaptasyonlardan geçtiler. Sağlam kalıcı birlikler içerisinde tek eşli birlikteliklerin bulunduğu bir toplumsal yaşam biçimi yalnızca insanlara özgü. İnsanlar yersiz yurtsuz bir tür olarak, yani gezegenin her köşesinde yaşayabilecek bir özellik kazanabilmek için benzersiz bir toplumsallık geliştirmek zorunda kaldılar. Yani insanı diğer hayvanlardan ayırt eden en temel özellik insanın geliştirmiş olduğu bu benzersiz toplumsal yaşam. Bu benzersiz toplumsal yaşamın nasıl oluştuğu, bu benzersiz toplumsal yaşamı oluşturan süreçlerin, adaptasyonların ve genetik dönüşümlerin neler olduğunu bilmeden, bütün bunları sağlıklı bir biçimde kavramadan insanın evrimini kavrayamayız. Şimdi insanın evrimini kavramadıkça insan dilinin nasıl geliştiğini ve insan dilinin kökenlerini başarılı bir şekilde açıklamamız da mümkün olamaz. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan dilinin kökenini açıklarken insanın benzersiz özelliklerini insanın üst bilişsel faaliyetlerine, yani konuşmasına, yani dili geliştirmesine, düşünce üretmesine, bilincinin gelişmesine, ahlakı geliştirmiş olmasına, empati yeteneğine, değişik üst bilişsel faaliyetlere bağlayarak açıklamak geçmişten bu yana sıkça başvurulan yöntemlerin başında geliyordu. Yani evrim teorisinden önce insanı insan yapan özellikler olarak esas olarak düşünce, akıl, zeka, konuşma, ahlak, bunlardan söz ediliyordu. Oysa ki Darwin'in ve evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu sayılan özelliklerin hepsinin aslında gökten zembille inmedikleri, insana ait bir özellik olmadıklarını, bunların nüvelerinin hayvanların yaşantılarında ilk örneklerinin ve potansiyellerinin bulunduğunu ortaya çıkmış oldu. Darwin'in ortaya çıkması ve evrim teorisinin gelişmiş biçimine ulaşmasından sonra aynı özelliklere dayanarak, yani insanı insan yapan özelliklerin beyinde gerçekleşen bilinmedik bir mutasyon, bir kıvılcım, bir ne olduğu bilinmeyen bir ani dönüşümle insan türünün hominin atalardan farklılaşarak bugünkü modern insanın çıktığını söylemek, bu da geçmiş dönemdeki klasik felsefenin düşmüş olduğu yanılgının günümüz koşullarına yenilenmesi anlamına geliyor. İnsanı insan yapan özellikleri anlatabilmemiz ve insanı insan yapan özelliklerin nasıl evrimleştiklerini ve kökenlerinin neler olduğunu açıklayabilmemiz için insan toplumsallığının nasıl evrimleştiğini ayrıntılı bir biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Sonuç olarak insanı hayvanlardan ayırt eden ne insanın konuşması, ne alet kullanması, ne bilincinin olması, ne zeki olması, bütün bunlar insanı diğer hayvanlardan ayırt etmeye yetmiyor. Bunlar esas olarak hayvanlarda da bulunan insanın daha da geliştirmiş olduğu özellikler. Hayvanların hiçbirisinde bulunmayan ve hayvanlardan insanı tümüyle farklı kılan temel özellik insanın benzersiz toplumsallığı ve kültürel evrimidir. İnsan dilinin kökenini açıklama çalışmamızda ağırlığı buraya vermek zorundayız. Beni destekleyen, yorum yapan, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.